İnsan bağışıklık sistemi, içimizdeki epik savaş. İnsan bağışıklık sistemi, insan beyninden sonra evrende bildiğimiz en karmaşık biyolojik yapıdır. Buna rağmen çoğumuz onun ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmeyiz. Bağışıklık sisteminiz yüzlerce minik organdan ve iki büyük organdan oluşur. Vücudunuza yayılmış kendine ait bir otoban ağı vardır. Her gün bir ordu düzeninde organize olmuş 100 milyarlarca taze hücre üretir. Bu ordunun erleri, yüzbaşıları, istihbarat subayları, ağır silahları ve hatta çılgın intihar komandoları vardır. Bu soyut bir kavram değil. Bağışıklık sisteminiz bizzat sizsiniz. Sizi tüketmek isteyen milyarlarca mikroorganizmaya ve kansere dönüşen kendi sapkın hücrelerinize karşı sizi koruyan biyolojinizdir bu. Konu tek seferde anlatılamayacak kadar derin, o yüzden bugün sadece tek bir senaryoya odaklanacağız. Vücudunuz istila edildiğinde ve ilk savunma hattınız ölüm kalım savaşına girdiğinde neler olur? İstila başlıyor. Sıradan bir gün geçiriyorsunuz derken aniden gökyüzü yarılıyor ve dev bir asteroit dünyaya çarpıyor. Sayısız uzaylı yaşam formu istilaya başlıyor, şehirleri yıkıp sivilleri yiyorlar. Ya da hücrelerinizin deneyimlediği şekliyle anlatmak gerekirse, diyelim ki parkta yürürken elinizi kirli bir dal parçasına kestiniz. Ne kadar can sıkıcı, değil mi? Sadece küçük bir kesik. Ama yaranın içinde korkunç bir felaket yaşanıyor. Ölü hücreler, kan ve pislik her yerde. Daha da kötüsü, sayısız bakteri hücrelerinizin arasındaki o sıcak mağaralara doluşuyor. Yeni evlerini keşfediyor, kaynaklarınızı çalıyor ve her yere pisliyorlar. İlk savunma hattı. Canavarlar ve kamikazeler. Saldırıdan sağ kurtulan veya yaralanan hücreler panik içinde çığlık atmaya başlar ve kimyasal alarm sinyalleri salarak bağışıklık sisteminizi uyandırır. Olay yerine ilk varanlar makrofajlardır. Eğer ortalama bir hücre insan boyutunda olsaydı, bir makrofaj siyah bir gergedan büyüklüğünde olurdu. Prensipte sakin bir hücredir ama onu kızdırmak istemezsiniz ve bakteriler onları kızdırır. Saniyeler içinde bu devasa hücreler saldırıya geçer. Ahtapot gibi kollarını uzatıp bakterileri yakalar, bütün halde yutar ve canlı canlı sindirirler. Bir makrofaj yorulmadan önce 100 bakteriyi yiyebilir. Ama düşman çok fazladır, bu yüzden destek çağırırlar. Sinyali alan yüz binlerce nötrofil damarlarınızdan savaş alanına doğru sel gibi akar. Onlar bağışıklık sisteminizin özel harekat birimidir. Tek bir amaç için yaşarlar. Yok etmek. O kadar agresiflerdir ki vücudun kendi dokularına zarar vermelerini önlemek için ömürleri sadece birkaç günle sınırlandırılmıştır. Olay yerine varır varmaz bakterileri yutar veya üzerlerine ölümcül kimyasallar püskürtürler. Bu esnada dost hücrelere zarar verip vermediklerini umursamazlar. Onlar için tek önemli olan zaferdir. Hatta bazıları fedakarlığın sınırlarını zorlar. Kendilerini patlatarak DNA'larından oluşan yapışkan ve zehirli bir ağ fırlatır, bakterileri bu ağı hapsederek yok ederler. Savaş sürerken kan damarlarınız bir baraj kapağı gibi açılarak savaş alanına sıvı pompalar. Siz bunu enflamasyon olarak hissedersiniz. Parmağınız şişer, kızarır ve ısınır. Bu sıvı sessiz katilleri yani kompleman proteinlerini getirir. Bunlar bakterilerin üzerine yapışıp onlarda delikler açan otomatik sıvı silahlardır. İstihbarat ve özel kuvvetler. Şimdi bir yol ayrımındayız. İşler yolunda giderse bu ilk savunma hattı işgali durdurur. Ama bazen düşman çok güçlüdür ve savunmanızı aşar. Bu durum insanlar için kesin ölüm demektir. İşte bu, bağışıklık sisteminizin istihbarat subayı olan dendritik hücrenin sahneye çıktığı andır. Askerler kafa göz dalarken o sakince bakterileri parçalayıp numune toplar ve kendini bu parçalarla kaplar. Tıpkı düşmanının bağırsaklarını madalya gibi üzerine takan bir barbar gibi. Dendritik hücre savaşı terk eder ve lenf düğümlerinize yani karargaha gider. Orada yardımcı T hücresini arar. Bu hücre ordunun komutanıdır. Ama herhangi bir komutan değil, sadece ve sadece sizi o an enfekte eden bakteriye karşı doğru silaha sahip olan özel komutanı arıyordur. Dendritik hücre, üzerindeki bakteri parçalarıyla bulduğu her T hücresine sürtünür. Çoğu T hücresi, çekil şuradan der. Ama saatler sonra bir eşleşme olur.
Bir yardımcı T hücresi bakteriyi tanır. "Benim silahım bu," der. Dendritik hücre sevinçle onu aktif hale getirir. Burada bir parantez açalım. Bağışıklık sisteminizde evrendeki her olası hastalığa karşı, kara vebadan koronaya, hatta 100 yıl sonra Mars'ta çıkacak bir virüse kadar mükemmel silaha sahip milyarlarca farklı T hücresi zaten hazırda beklemektedir. Ağır silahlar geliyor, T hücresi. Doğru T hücresi uyandığında ikinci savunma hattı devreye girer. Tıpkı okul sabahı uyanmaya çalışan bir ergen gibi çok yavaş. Ağır silahlar inanılmaz etkilidir ama hızlı değildir. Seçilmiş T hücresi kendini kopyalamaya başlar. Birken 2, 2 iken 4 olur. Ta ki binlerce olana kadar. Sonra iki gruba ayrılırlar. Birinci grup savaş alanına koşar. Orada işler çığırından çıkmıştır. Yorgun bir makrofaj, günlerdir savaştığı için bitkin düşmüş, pes etmek üzeredir. T hücresi yanına gelir ve ona özel kimyasal sinyaller fısıldar. Yorgun asker bir anda canlanır. Ama sadece enerji değil, içinde beyaz, yakıcı bir öfke hisseder. Ne yapması gerektiğini biliyordur. Öldürmek. Tazelenmiş güçle tekrar düşmana saldırır. Bu sırada ikinci grup T hücreleri, B hücrelerini yani antikor fabrikalarını aktive etmiştir. Antikorlar, düşmanı yakalamak için kıskaçları olan minik yengeçlere benzeyen protein süper silahlardır. Doğru B hücresi bulunduğunda saniyede 2000 antikor üretecek şekilde çalışmaya başlar. Zafer ve sonrası. Yaradan yaklaşık bir hafta sonra ikinci savunma hattı tam güçle gelir. Milyonlarca antikor savaş alanını doldurur, bakterileri birbirine yapıştırır, hareket edemez hale getirir. Askerleriniz bu savunmasız yığınları kolayca yok eder. Galip gelmişlerdir ve askerler artık ihtiyaç kalmadığı için kaynak israfı olmasın diye topluca hayatına son vermeye başlar. Ancak hepsi değil. Bazı T ve B hücreleri hafıza hücresine dönüşür. Yıllarca orada nöbet tutarlar. Eğer aynı bakteri tekrar gelirse, bu sefer orduyu kurmak bir hafta değil, saniyeler sürecektir. Bir sabah uyanırsınız, yaranız kabuk bağlamış, sadece hafif bir kırmızılık kalmıştır. Hücrelerinizin yaşadığı dramdan, o kaostan tamamen habersizsinizdir. Sizin için sadece ufak bir sıyrık olan şey, milyonlarca hücreniz için destansı bir ölüm kalım savaşıydı.